Merhaba Kripto Akademi dostları. Arkadaşlar, şimdi konu başlığında olduğu gibi uzun vadede dolandırılıyorsunuz. Yani uzun vadede nasıl dolandırılıyoruz ya da uzun vade neden zararlı? Bakın, hep böyle videolar denk gelir. Çünkü muhtemel benim videomu izliyorsan benden başka da birçok finansçının ya da birçok analizcinin videosunu izliyorsun demektir. Ve farkındaysan birçok analizci de uzun vadeli yatırımlardan bahsediyor. İşte 5 yıl önce böyleydi, 10 yıl önce böyleydi, 10 yıl önce alan bunu aldı, 10 yıl önce bu kadar para yatıran şu anda işte milyoner gibi. Bakın dostlarım, şimdi öncelikle bu yalandan kurtulmamız lazım. Bu bir yalan. Neden bir yalan? Şimdi kimse işin özetini, işin gerçek perdesini göstermiyor. Bak güzel dostum, sana şuradan örnek vereyim. Örnek veriyorum, günlükte BIST yüzde bakıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki 8500 üzerinde bir kalıcılık sağlarsa yükselişini devam ettirir. 7400 TL altında bir kapanış, derin bir düşüşü başlatır ve 5700'lere gelir. Biz bunu ne üzerinden konuşuyoruz? TL üzerinden konuşuyoruz. Fakat farkında mısınız? Dünyadaki bütün enflasyonlar, bütün zamlar, bütün faizler dolar bazındaki etkileşime göre oluyor. Neden Merkez Bankası şu anda doları frenlemek için uğraşıyor? Neden biz dolarla mücadele etmeye çalışıyoruz? Fiyatı sabit tutmaya çalışıyoruz. Baskılıyoruz ve bu baskılamanın sonucunda yurt dışındaki yabancı yatırımcı bizdeki verilerin, daha doğrusu bizdeki üretilenlerin daha yükseğe geldiğini düşünerekten farklı ülkelere kaçıyor ya da farklı üreticilerden almaya çalışıyor. Yani bu bununla endekse bir durum. Tabii bu bir düzene girecektir. Şu anda önümüzde bir seçim var. İster istemez para politikası için bir frenlemeye gidiliyor. Fakat tabii bunun sonunda patlak frenli bir kamyon trajedisi yaşamazsak önümüzde daha güzel günler var. Şimdi biz neden dolandırılıyoruz kısmına gelelim. Şimdi şöyle baktığımız zaman şöyle geniş bir çerçeveden haftalıktan şöyle açalım bakalım. Of ya maşallah, yani önümüzde çok güzel bir yükseliş var. Aylardan bakıyoruz, aylarca da yükseliş var. Yani muazzam. Yani buradan bakınca her şey çok güzel. Peki şimdi 2013'lere 10 yıl gerisine gidelim, 2013. Buradan buraya baktığımız zamanki muazzam bir yükselişi görüyoruz. Peki 2013'te dolara yatırım yapmış biri dolarlarını bozdurup diyelim ki 10.000 dolarımız var. Bozdurduk ve Borsa İstanbul'a girdik. Hemen dolarımızın paritesini açalım bakalım. Aman Allah. 2013'te bozdurduğumuz zaman, yani 2013'teki Borsa İstanbul 510 dolarlarda. Bakın görüyorsunuz 510 dolarlarda. Bugün ise 275 dolarlarda. Yani kaybı görüyor musunuz? Ne kadar büyük. Hadi bu kaydı bir hesap üzerinden bakalım. Aslında ne olmuş, bizi ne bekliyormuş? Evet dostlar, hani o çok konuşan bazı analistler var ya, uzun vade yatırdın mı unut, üstüne koy, al, sürekli biriktir. 10 yıl boyunca dolar kurunda baktığımız kişi hiçbir şey yapmadı. Sadece parasını bozdurdu ve borsaya giriş yaptı. Dolar kuru 2013'te 1 dolar 1 TL 70 kuruşmuş. 2023'te ise 1 dolar 28 TL 86 kuruş. 2013'te 10.000 dolarını bozduran kişi 17.000 TL almış olacak eline. Eğer dolarını bozdurmasa 2023'e kadar tutsa 288.000 TL para almış olacak. Peki 10.000 TL'siyle bu arkadaş 2023'te İstanbul borsasına girdiğinde 510 dolardan piyasa açılmıştı. Peki bugün piyasa kaçta? 274 dolarda. 10 yılda yatırımcının zararı ne? %46. Peki 10.000 dolarımız artık ne kadar yapıyor arkadaşlar? 5.400 dolara kadar düşmüş. Yani karşılığı 155.000 TL. Peki eğer biz hiç dolarımızla borsaya giriş yapmasaydık bugün 288.600 TL'miz vardı. Burada ne anlamamız lazım? Tekrar grafikten bakalım. Şimdi geldik tekrardan grafiğe. Biz 2013'te dolarımızı bozdurduk, işlemlerimizi yaptık.
Ve Borsa İstanbul o günden bu zamana kadar böyle bir değer kaybı yaptı. Peki bunu herhangi bir güçlü hisse senedinden hesaplayalım. Peki biz nasıl zarara uğramayacağız? Tabii ki burada Borsa İstanbul, biliyorsunuz ki burada BIST 100'den bakıyoruz. Yani buradaki en iyi yüzlerin ortalama hesaplanması. Ve bu da ortalama böyle bir kayba geliyor. Peki biz en güçlülerden gittik. Çok sağlamcıydık. Örnek veriyorum, işte Türk Hava Yolları ya da Sabancı ya da işte Eczacıbaşı gibi. Şimdi bakalım, örnek veriyorum. Diyelim ki Sabancı Holding'den bir bakalım. Şimdi Sabancı Holding'e baktığımız zaman 2013 yıllarından bu zamana kadar muazzam bir yükseliş var. Şimdi biz bunu dolar bazına alalım. Aman Allah. 2013'ten bu zamana kadar yaşadığımız kayba bir bakın. Bu nasıl bir kayıp şekli? Ortalama %67. Bakın, zirvesinden almıyorum. Yani geldiği üst noktalardan almıyorum. Oldu ki benim yatırımcım yükseliyor deyip genelde zirvede alıyor. Öyle bir durum yaşansa şu anda %70 zarardayız. Dolar bazında bakın arkadaşlar. Biz burada bu doları 10.000 doları bozdurduk da girdik ya Sabancı Holding'e. Peki bizim 10.000 dolarımız, o zamanki 10.000 dolarımızı şu anda TL bazında bozdurduğumuz zaman 3.000 dolara tekabül etmiş oluyor. Gitti benim 7.000 dolarım demektir bu. Yani olaya böyle bakmanız lazım. Hani bu uzun vadeli yatırımcılar var ya, o yatırımcı anlatılanları, analizcileri. Yani bazıları bilerek bunu söylüyor. Uzun yatırımcı olun, atın dokunmayın diyerek. Çünkü hep içeride parayı tutmaya çalışıyorlar. Bazıları da bunu bilmiyor. Sadece konuşuyor. Neyden dolayı konuşuyor? Ahmet'ten duyuyor, Mehmet'ten duyuyor. 4-5 tane duyduğuyla beraber burada bir şeyler anlatıyor. Ya o yüzden bazen kimi takip ettiğinizi, kimi dinlediğinize çok dikkat edin. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Eğer bu tarzda göz açıcı, bakış açınızı değiştiren, gerçeklerini görmenizi sağlayan videolar istiyorsanız lütfen şurada hemen bir abone ol tuşuna basın. Bir de beğeni yaparsanız çok sevinirim. Evet, gelelim şimdi işin özetine. Peki hocam, ben bu durumda nasıl bir kazanç sağlayacağım? Bakın arkadaşlar, trade etmek çok başka bir şeydir. Bakın, trade noktasına gelelim. Şimdi trade'lerde ben genelde izlenmesi gereken yollara bakarım. Düşüşler, çıkışlar, üstsel değerlendirmeler, atsal değerlendirmeler, bunun içerisine her şeyi koyabilirsiniz. Hazır önümüzde Sahol var, Sahol'dan yola çıkalım. Bakın, dolar bazındaki düşüşler, yükselişler bütün grafik üzerinde gidiyor. Bunun için finansal okuryazarlık çok önemli zaten. Dolar bazında hem takip edeceksiniz hem de trade ederken de dolar bazında trade edeceksiniz. Genel olarak ortak noktaları zaten geçmişe baktığımız zaman destek noktası işte 1 dolar işte 4 sente dayanıyor. Yani bu civarlarda bir seyir hali var. Dip noktası. İşte statik RSI'ye bakıyoruz. Her zaman için 33'lerde ve 30'larda bir yükseliş yapıyor. Yani güçlü yükseliş yapıyor. Derin düşüşünü yaptığı yerlerde de en büyük derinliği şu anda baktığımız zaman 16'ya kadar gerilemesi. Ama onun arkasından tekrardan güvenli liman 30 bölgesi. Yani alım için ideal noktalar. Şimdi diyelim ki her yükseliş ve her düşüş trade'ini yaptığımız zaman yani %50'lik bir hedef belirledik ve biz buradan kar elde etmeye çalışıyoruz. Bakın, buradaki şu süreçler aslında çok uzundur. Hani bir haftalık 10 günlük değil ama 2018'den 2023'e örnek veriyorum 5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 5 yıllık süreçte ben trade ediyorsam paramı nasıl koruyabilirim? İşte parayı korumanın yolları arkadaşlar. Örnek veriyorum, belli bir okuryazarlığınız var, destek ve dirençlere bağımlısınız. İndikatörlerle verileri iyi takip ediyorsunuz, paranın momentumunu ölçebiliyorsunuz. Ne dedik? Eğitim çok önemli. YouTube'da bir sürü eğitim videosu var. Onları da izleyebilirsiniz. Çok önemli bunlar. Arada sırada ben de atmaya çalışıyorum. Ben de bazı bilgileri vermeye çalışıyorum. O yüzden takip edersen birçok şeyi de yakalarsın. Hatta canlı yayınlar bile yapmaya çalışıyoruz bununla alakalı. Tabii ben bu işi daha kısadan öğreneceğim diyorsan belirli ücret karşılığında eğitim veren insanlar var. Onları değerlendirin. Ben de veriyorum fakat işte bana ulaşmandı, şuydu buydu. Telegram'dan birçok öğrencimiz yazıyor. Online bir şekilde tamamlıyoruz. Hatta öğrenci gruplarımız da var. Hep beraber istişare yaptığımız birçok konu var. Sadece borsa değil, kripto tarafı da. Şimdi o yüzden kimden aldığının önemi yok. Ama finansal özgürlük istiyorsan ve finansal okuryazarlığa sahip olman gerekiyor. Bunun için her zaman için söylüyorum kardeşim.
Kimsenin dediğiyle hareket etme, öğren. Öğren ve kendi kararlarını, kendi zararlarını, kendi karlarını yönetmeyi bil. Ben burada bir alım gerçekleştirdiğim zaman dip noktası dediğimde %50'lik hedefler biçerim kendime. Bakın bir %50, ya kardeşim bu gelmiş burada %68'e kadar dayanmış. Fakat ben erken satıcıyım. Yani genel olarak piyasada bir doygunluk oranım var. %50'lerde pozisyonumu kapatır. Bir üst pozisyon gelecek diye beklerim. Gelecekse pozisyonumu açarım. Gelmeyecekse tekrar dip beklerim. Şimdi buradan bir %50'mizi aldık 1. Buradan bir %50'mizi aldık 2. Bunları neye dayanarak söylüyoruz? Hem işlemin momentumlarını ölçüyoruz hem de biz kendimiz sabırla %50 noktalarını bekliyoruz. 1 ve 2. Burada bir dip yakaladık. Uzun bir süreç olmuş ama yine %50'mizi aldık. Peki bir sonraki versiyon gene bir dip. Gene geldi yine uzun bir versiyon %50'mizi aldık. Yani toplamda 4 defa biz %50'lik işlem almış olduk. Sonra aldı başını gitti. Keşkem satmasaydım. Sat kardeşim. Sorun değil. Trade ediyorsan satabilirsin. Bu yükselişin momentumunu ölçemeyebilirsin. Hesaplamayabilirsin. Bakın buradaki aslında ana destek noktası zaten kendini belli ediyor. Yani buradan bir tepki alacak. Burada bir kalıcılık sağladığı zaman %30'luk bir getiri sağlayacağını biliyorsun. Hadi burada giremedin. Dedin ki belki buradan kırar ve devam eder. İkinci düzeltmeyi bekledin ve destek noktasına geldi. Tekrardan bir alım gerçekleştirip bir %30'u hedefleyerek buradan da bir %40'ların üzerinde ama ara boşluğu çok düşük olduğu için bir %30 aldık varsayalım. Şimdi ben böyle bir yüzdelik hesabında al sat stratejisi yaparak getirimi katlarken uzun vadeci ne yaptı? Yani 2018'de alan buradan hani dip gördü, aldı, çok güzel dibi yakaladı. Kardeşim ben uzun vadeciyim dedi. Geldi burada bekledi. %95, hadi zirve noktası iğne attı %2. Yani %2. Bu parasının sadece 2 katı. Kaç yılda? 5 yılda. Değdi mi? Uzun vadeci, orta vadeci. Yani 5 yıl boyunca $10.000 paranı $20.000 küsürlere getirdin. Bense al-sat stratejisini takip ederekten, yani destek ve direnç noktalarını sadece kontrol ederekten parayı kaça katlıyorum. Gelin bir de bunu tabloda bakalım. Finansal okuryazarlığımız var ve finansal bir stratejimiz oluştu. Biz işte 20 Ağustos 2018'de almaya başladık. Bu süreçte al-satlarımızı yapıyoruz. $10.000 işlem pozisyonlarını aldık. İlk işlemimiz %50. Paramız ne yaptı? $15.000 çıktı. $15.000 yaptığımız işlem bu kez %50 $22.500 çıktı. Sonraki %50'lik işlemde yine işleme girdik. Ne dedik? Toplam 4 defa biz pozisyona girmişiz. 22.500 yine bir %50'lik kazanç, $33.750'lık bir hale getirdik. $33.750'ımızı bir sonraki işlemde $50.625 getirdik. Sonunda ne dedik? Dedik ki hadi ilk pozisyonu kaçırdık. İştirak edemedik. Bir sonraki düşüşten girdik. %30'da oradan aldık. $65.812. Bakın al-sat stratejisiyle $10.000 $65.000 çıkarttık. 6,5 katı. Peki 2018'de bunu alan uzun vadeci ben aldım koydum diyen arkadaş ne yaptı? $10.000'ını sadece %2 kazandırarak $20.200 çıkartabildi. Peki bu burada kalıcı mı? Muamma. Bakın niye muamma? Şimdi o $20.000 sahipken ben $65.000 sahibim. Onun 3 katı, ana parasının 6 katı. O ana parasının 2 katı, ben ana paranın 6,5 katındayım. Yani demem o ki o yüzden eğitim şart ve şu alın parayı işte yatırın borsaya unut kardeşim 10 yıl dokunma 5 yıl dokunma oldu başka bir emrin. Sen ne yapıyorsun peki bu arada? Alıyorsun satıyorsun değil mi? Peki sen niye bu vatandaşa al-sat stratejisi anlamında konuşmuyorsun? Ya da dolar bazında bu işi açıklamıyorsun. Adam 2018'de doları bozduruyor, garibim işlemlere giriyor ve ondan sonra 10 yıl boyunca unutuyor, parası çöpe dönüyor. Şimdi tekrardan tahtaya dönelim arkadaşlar. Şimdi az önce ne dedik buradaki yatırımcının parasının muamma olduğunu? Bu herhangi bir destek kırılımında tutunamadığı zaman tekrardan dibe doğru gelecek.
Peki o zaman hani dedik ya şu anda 5 yıllık bir 10 yıllık süreçte bu düşüşler, bu kırılımlar devam ederse bizim yatırımcının parası çöp olmaz mı? Az önce gördük örnekte 10 yılda nasıl buradaki paramız çöp olduysa 5 yıllık yatırımın sonunda bir 10 yıl sonra başladığımız noktaya hatta dibine düşebiliriz. Dibe düşmemek için dostlarım doğru alım satım, doğru strateji izlememiz lazım. Şimdi burada %30 alan adam tekrardan buradan bir dipten pozisyona girmiş midir? Soruyorum size. Bence girmiştir. Ve neyi bekliyordur? Buradaki oranın takibini bekliyordur. Ve şu anki doları frenlediklerini düşünürsek ve doların önümüzdeki aylarda 2024'ün işte başlarında 35'lere doğru yolculuk yapacağını eğer tahmin edebiliyorsak demek ki ben önümüzde 2024'ün işte ilk çeyreklerinde seçime kadar olan süreçte kazancımı revize etmiş olacağım. Dolar bazında çünkü. Ve hissenin de kendi bazında bir yükselişiyle beraber ben burada kazancı optimize edip paramı cebime koyup sonra yeni düşüşü bekleyeceğim. Neden? Çünkü bir direnç noktasında. Peki seçim sonrası bu frenlenen dolar raydan çıkar da 40 TL'lere doğru bir yolculuk başlatırsan olur. O zaman işte burada bir mum kapanışı ve yeni bir hedef noktamıza gelmiş olur. Yani ben o süreçte tekrardan bir pozisyon alır. Burada 3 dolar 17 centleri beklemeye başlarım. Bu da bir getiridir. Bu da ortalama baktığınız zaman %20'lik üzerinde %30'a yakın getiri sağlayan bir noktadır benim için. Bakın güzel dostum, size anlatılan şu yalanlardan kurtulun. Matematik yalan söylemez, rakamlar yalan söylemez. Ekonominin de tabanında matematik vardır. Ölçümler vardır. Ben işte ülke ekonomisinde şu olmuş, Cumhurbaşkanımız şunu açıklamış, Sayın Maliye Bakanı bunu açıklamış. Ben bunlara çok bağlı kalarak devam etmiyorum. Mikro ekonomi değil, makro ekonomiye bakıyorum. Yani dünya genelinde neler oluyor? Doların yönü nerede? Dolar nereye gidiyor? Yani bugün FED Başkanı neler söyledi ve piyasa buna nasıl tepki verdi? Ben buna bakıyorum. Çünkü işin sonunda biz yine doları konuşuyoruz. O zaman hesabını yaparken TL bazında yapmamaya çalış. Evet sevgili dostum, umarım canın çok sıkılmamıştır, umarım moralin bozulmamıştır. Çünkü muhtemel olarak belki de olaya bu şekilde bakmamıştın, artık belki de bakış açın değişti. Belki de güvendiğin dağlara şu anda kar yağdı. Kar yağmasın güzel dostum. İnancını kaybetme. Kendine gel. Bilinçli yatırımcı ol. Bilen yatırımcı ol. Mehmet'ten haber geldi, bu buraya çıkacakmış. Ahmet'ten haber geldi, bu buradan düşecekmiş. Olaylarından kurtul. Ne diyorum? Ya günde 1 saatinizi Instagram'da işte story izleyerek, şu komik videoyu ya bu ne şebek adam diye gülerek geçirene kadar 1 saatini, 1,5 saatini ya bu işler nasıl oluyor diye eğitim videolarına harcarsan, kendini birazcık geliştirirsen emin ol, bak emin ol diyorum sana, yarın bir gün kazandığının belki de şu an emek harcayarak, alın terinle, dünyalarını harcayarak çok daha kısa zamanında çok terlemeden çok büyük kazançlar elde edebilirsin. Ve bu da sana ne olur? Bir finansal özgürlük olur. Belki kendi işini kurarsın. Varsa da bir işin belki de işini büyütürsün. Ya da artık yaşın benim gibi ilerlemiştir. Ben şu anda 45 yaşındayım. Bir şeyleri hala insanlara katmaya çalışıyorum. Yani günümü boşa geçirmemeye çalışıyorum. Ne olur? Daha özgür bir hayatı elde edersin. Ve bunun için emin ol, kimse sana gel buradan al, buradan sat demez. Hatta çok sevdiğim, hani çok ünlü yatırımcıların da konuştuğu bir laftır. Bedava peynir fare kapanındadır kardeşim. Burada da kimse sana bedavadan buradan gel, al buradan git sat demez. Mutlaka seninle alakalı bir planı vardır. Ama bu işi sen öğrenirsen ve kimsenin aklına ihtiyacın olmadığı süreçte nerede alacağını, nerede satacağını biliyorsundur. Çok uzattık. Bu arada eğer videoyu beğendiysen gerçekten bir beğeni butonuna bas ve gerçekten bir takip et kardeşim. Yani inan sizin için elimden geldiği kadar ince detayına kadar bakıyorum. Sizin ufkunuzu açabilecek derecede, yani çok ekonomist dilinde, çok böyle teknik dilde konuşmamaya çalışıyorum. Anlaşılır dilde konuşmaya çalıştığım için muhtemel olarak sana da yardımcı olacaktır. Tekrardan görüşmek üzere.
Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.